Miftahül Kulûb, kalplerin anahtarı, Muhammed Nuri Şemseddin Nakşibendi. Dergaha gitmek. Mukabele günlerinde dergahına gidildiği zaman hangi tarikata bağlı olursa olsun, mesela Kadriye, Halvetiye, bunlardan başka hangisi olursa olsun hepsi de birdir. Bir dergaha gitmeye niyet ettiği zaman gideceği yer Kadriye tarikatı ise kendi kendine bugün Hazreti Sultan Abdülkadir Geylani Efendimizin dergahına gideceğim deyip yola çıkmalıdır. Oraya gitmeyi bir nimet bilmeli, büyük ihsanlara mazhar olacağını da niyetine almalıdır. İsterse kendisi bu tarikattan olmasın. Dergaha ayak bastığı zaman o kadar edepli olmalıdır ki, kendi mürşidinin hakkını nasıl gözetip saygılı oluyorsa, öylece o dergahın post nişini şeyhe saygılı ve hakkını gözetir olmalıdır. Edeple orada bir yere oturmalıdır. Oturduktan sonra 3 İhlas, 1 Fatiha okuyup Hazreti Pir Efendimizin sair kutupların, pirlerin temiz ruhlarına hediye etmelidir. Bu haldeyken kalbini kesin olarak dünya meşguliyetlerine daldırmamalıdır. Kendi kendine "Şimdi bana feyiz ihsanının zamanı gelmiş" deyip bu hal içinde mukabele-i şerifi can kulağı ile dinlemelidir. Duadan sonra ehlullah'ın edepleri nasılsa onu da yerine getirmelidir. Ondan sonra dergahtan dışarı çıkar. Her ne iş yapıyorsa o işine gider. O dergahtan çıktıktan sonra birine rastlar ve o kimse de sorar: "Nereden geliyorsun? Ne taraftaydınız?" Buna cevap olarak gittiği dergahı söyleyip "Falan dergahtaydım" dediği zaman o kimse şöyle diyebilir: "Hayret, o dergahta sizin ne işiniz var? Hem sizin tarikatınızda falandır. O gibi yerlerde feyiz yoktur. Sakın bir daha gitme." Böylece bir sürü lüzumsuz laf etmiş olur, aynı zamanda gıybete girmiş olur. Böyle birine rastlandığı ve kendisinden de anlatıldığı gibi sözler meydana geldiği zaman çok dikkat etmek ve sakınmak gerekir. Eğer sen de onun sözlerine aldırış etmeme tahammülünü göstermez, onunla bir olup atıp tutmaya başlar da onu doğrularsan cibilliyetin gereği olur. Durum böyle olunca başka bir dergaha gitmeyi terk etmek daha yerindedir. Çünkü anlatılan manada bir saygısızlık kendi feyzine engel olur. En azından malaniye girmiş, bundan kurtulmamış olur. Anlatılan durum özellikle bu yola ilk girenler içindir. Çok dikkat etmek gerekir. Öyle ayrı gayrı kelam edenler noksan kimselerdir. Çünkü kamil kimselerden öyle "bizim tarikat, sizin tarikat" gibi söz meydana gelmez. Bu iş ehli olan zatlara malumdur. Allah'ın değerli kullarından değerli bir zatın müridine şöyle sormuşlar: "Şeyhinin derecesi nedir?" O mürid şöyle cevap vermiş: "Benim şeyhimin dünya mahluku kadar bendesi ve kölesi olsa, kıymetli şeyhime kısmetleri babında zerre kadar şek gelmez. O bu şekilde tam bir tevekkül sahibidir." Bunun üzerine soran kimse şöyle demiş: "Ya öyle mi? Şeyhinin hem dünyası hem de cümle dünya mahluku kadar fukara dervişi olacak. Bundan sonra da kendisi tevekkülü şeyhliği kalacak. O halde fena bulma nerede, beka makamı nerede?" Ancak bu hal zevke muhtaç bir durumdur. Yüce Rabbim cümlemize hal ihsan eylesin. Anlatılan hikayenin aslı bilinince artık kimseye müdahale kalmaz. Şeyhe sataşmak da olmaz. Ne bizim için olur ne de sizin için. Görünen kendi zatıdır. Değildir sanmayasın. Allah'ın zatından gayrı bilmeyesin. Üstteki cümleyi daha da açan bir şiir. Hak diledi bu alemi yarada, özünden gayrı komadı arada. Arada zuhuru perde olmuştur zuhura, gözü olan delil ister mi nura? İşte değerli kardeş,
üstteki manaları anlayıp insaf etmek gerekir. Bir mürit, bir müride, bir şeyhe o şekilde söz ederse, onun noksanlığına delildir. Manayı böyle yorduktan sonra, o kimse için içten ne gerekse, elden ne gelirse yapmalıdır. Mesela, dua mı olur, himmet mi olur, yapabileceğin her neyse onu yapmalısın. Ondan sonra da büyüklere sataşmaktan, gıybetini etmekten çok sakınmalısın. Şunu unutma ki, tecellinin cümlesi yüce Hakk'ın tecellisidir. Her insan bir isme mazhardır. Hazinesinde olanı satmaya çalışır. Sen satın alırken Hakk'ı al, Hakk'ı söyle. Hakk'a sat, Hakk'ı sev. Daima Hakk'ı gör. Hiçbir zaman için Hak'tan ayrı durma. Zira ayrılık tehlikeli bir yerdir. Feyiz alınmamasının hikmeti de budur. Ayrı gayrı görmektir. Allah'ım bizleri nefislerimizin şerlerinden koru. Bir şiir. Ya Rab, eyle beni dua kılıcı, kılıç çün et, keser dua kılıcı. Cenab-ı Hak cümlemize ecel vakti gelmeden insafa gelmek nasip eylesin. Kehf suresinin 110. ayetinde Allahu Teala şöyle buyurdu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Her kim Rabbına güzel güzel kavuşmayı bekliyorsa yararlı amel işlesin. Rabbına ibadet etmesinde hiç kimseyi ortak etmesin. Bu ayet-i kerimenin mana sırrı doğrultusunda hareket etmeyi Yüce Rabbim cümlemize nasip eylesin. Hakkın zatından gayrı her şeyi unuttursun. Hakkı bırakmama şerefine erdirsin. Terki de terk edip bütün kamil insan eylesin. Zariyat suresinin 56. ayetinde buyurulan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Cinleri de insanları da ancak bana ibadet etmeleri için yarattım. Emrin sırrına mazhar eylesin. La mevcude illallah. Allah'tan başka mevcut yoktur. Manası dahi bu halin bir ifadesidir. O halin yüksek makamı Bakara suresinin 156. ayetinde şöyle anlatıldı. قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Biz Allah içiniz, Allah'a döneceğiz. Bütün bunlardan sonra her şey aslına döner. Manası zuhur eder ki o zaman Kasas suresinin 88. ayetindeki şu mana tecelli eder. Kullu şeyin halikun illa vecehahu. Onun zatından başka her şey helakaya yüz tutmuştur. İş bu sırlar zuhur ettikten sonra tam bir zuhur olur ise kesikler gider, noksan tamam olur. Ve her kim bu halleri bulur ise bizi de hayırla ansın.